Merhabalar, ben Ayşe Kaya Soran. Sayfama hoş geldiniz. Yeni gelenler varmış, tanışmak istediler. Ben de bu tanışma videosunu çekiyorum. Bu videomda kısaca kendimden bahsedeceğim. Daha sonrasında son zamanlarda biliyorsunuz ki hayatımda yeni bir gelişme var. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım öğrencisi olarak bu yıl okula başladım. Artık ben de öğrenciyim. Kardelen Ayşe'yim artık ben de. Birazcık da bundan bahsedeceğim. Bunu merak edenler de varmış. Öncelikle dikişe nasıl başladım? Başlangıçta bir ihtiyaçtan doğdu aslında. Çok fazla satılan kıyafetleri beğenmiyordum ya da benim kalıbıma uygun olmuyordu. Başlangıçta böyle başladı. Ufak tefek İSMEK kurslarına gidiyordum. Daha sonrasında ihtiyaçtan çok hobiye dönüştüm. Ve pandemiyle birlikte bir durağanlık dönemine girdim herkes gibi. Gerçekten çok da zor dönemlerden geçtim. Biliyorum ki genel olarak birazcık bu zor şeyleri yaşadığımız zaman hayattan ümidimizi kesiyoruz. Aslında bu asla yapmamamız gereken bir şey. O yüzden birazcık ufacık şu kötü şeylerden azıcık bahsetmek istiyorum. Belki sizin de hayatınızdan umudunuzu kestiğiniz dönemlerdeyseniz eğer size de ışık tutar diye düşünüyorum. Belki birazcık motive eder diye düşünüyorum. Pandemiyle birlikte ilk koronaya maruz kalan babam oldu. Ve ciddi rahatsızlıklar geçirdi. Birkaç ay sonra kalp krizi geçirdi. Ciddi bir kalp ameliyatı oldu. Onu atlattı ancak bir türlü kendine gelemedi. Rahatsızlıklar sürekli, yeni rahatsızlıklar çıktı maalesef. Babamın rahatsızlığı bizi çok fazla üzerken bir de üzerine anneme kanser teşhisi kondu. Gerçekten hayatımın en kötü 2-3 yılını geçirdim. Öldüğüm zaman bu 2-3 yıldan davacı olacağım. Asla hakkımı helal etmiyorum. Çok kötü şeyler yaşadım. Sonrasında ben rahatsızlandım. Bende bir rahatsızlık çıktı ve bütün bunlar beni eve kapattı. Resmen eve hapsoldum ve beni tanıyanlar çok iyi bilir ki Ayşe eve sığan bir kız değildir. Ayşe hayatını okullarda, eğitimlerde geçirmiştir. Yolun uzunluğu onu durdurmaz. İşin yorgunluğu onu durdurmaz. Ama bir anda kendimi evde buldum ve inanılmaz hantallaştım. En ufak şey beni yorar oldu. Çünkü hayatım durağanlaştı. Eski enerjim artık yoktu. Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı kazandım ancak geçen yıl hiç okula gidemedim. Çünkü gerçekten çok kötü şeyler yaşıyordum. Sonra babamı kaybettim. Bu hayatımda aldığım en büyük darbelerden biriydi. Gerçekten çok zordu. Ee, Sonrasında yaza doğru bu yazın yani Zehra Hanım'la bir eğitime başladık. Zehra Hanım'ın kalıp eğitimine, modelistik eğitimlerine kaydoldum. Online olarak ondan ders almaya başladım. Hala da derslerimiz devam ediyor. Ve daha çok ısındığımı fark ettim bu işe. Bunu artık bir kariyer noktasına getirmek istediğimi fark ettim. Hazırda kazanmıştım zaten Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı beni bekliyordu. Artık bu yıl başlamalıyım dedim. Bir yıl erteledim ama bu yıl başlamalıyım. Ve ben bu yıl Marmara Üniversitesi'nde moda tasarımına başladım. Kolay mı oldu? Hayır, hiç kolay olmadı. Bir bölümü kazanıp bir yıl boyunca gitmemek gerçekten kolay bir şey değil. Ciddi şeyler yaşamanız gerekiyor ki hayallerinizi erteleyin. Ve bu yıl gidiyorum. Bu yıl kolay mı? Hayır, hiçbir şey kolay değil. Ben günümün 4 saatini yollarda geçiriyorum biliyor musunuz? 2 saat gidiş, 2 saat dönüş, toplam 4 saat yollarda geçiyor. Şikayetçi miyim? Hayır, değilim. Ben bunu kendim için yapıyorum. Kendimi geliştiriyorum. 4 saatimi boş boş yola bakarak mı geçiriyorum? Hayır. Canım eğer müzik dinlemek istiyorsam müzik dinliyorum. Eğer kitap okumak istiyorsam kitabımı okuyorum. Ya da bazen açıyorum YouTube'dan eğitici videolar izliyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani o 4 saatimi de aslında boş geçirmiyorum. Ve ben bu 4 saatimi yolda geçirmeme rağmen, üniversitede gerçekten yorucu zamanlar geçiriyor olmama rağmen ben evimi de ihmal etmiyorum. Yani siz de yapabilirsiniz. Lütfen kötü şeyler yaşamış olmak sizi durdurmasın. Ufak zamanlarda erteleyebilirsiniz tabii ki ama lütfen çok da uzamasın. Toparlanın, kendinize gelin ve bir adım atın. Adım atmadan güçlenemezsiniz. Bir adım atın, ikinci adımınızın daha güçlü olduğunu fark edeceksiniz. Gerçekten kötü şeyler yaşadım, normal şeyler yaşamadım ben. Ama bugün yine ayaktayım, yine kalktım, yine eski Ayşe oldum, yine eski enerjimi buldum. Siz de yapabilirsiniz. Bakın biz kadınız. Kadınların çok başka bir gücü var.
Çünkü bizim doğurganlık gibi bir özelliğimiz var. Biz ürüyoruz, biz bereketliyiz, bizde bereket var, bizde enerji var. Lütfen kendinizdeki enerjinin, bereketin farkına varın. Biz zamanımızı erkeklere nazaran daha bereketli kullanabiliriz. Ben her gün sabah 5'te uyanıyorum, 6'da evden çıkıyorum, üniversiteme gidiyorum. Geri döndüğümde akşam 5 olmuş oluyor. 5'te evime geliyorum. Evimdeki işlerimi yapıyorum. Gayet tertemiz. Sanki evdeymişim gibi tam bir sofra hazırlıyorum. Eşim geliyor. Soframızda yemeğimizi yiyoruz. Çayımızı yapıyoruz, içiyoruz. Geç vakit oluyor. Artık uyuyorum ve sabah oluyor. Zorlamıyor mu? Tabii ki de zorlayacak ama bir enerji de veriyor. Eğer sevdiğiniz iş için yapıyorsanız bunu, bu sizi daha da güçlendiriyor. Lütfen, kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz, yaşıyor olabilirsiniz. Bundan kurtulmanın yolu gerçekten inandığınız yolda ilerlemek. Güçlü adımlarla ilerlemek. Umuyorum ki birazcık motivasyonunuzu artıracak bir video olmuştur. Tekrardan sayfama yeni gelenler hoş geldiler. Artık siz de bizim ailemizdensiniz. Hep birlikte kocaman bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Moda tasarımda öğrendiğim her şeyi size aktarmak için elimden geleni yapacağım. Bu aralar birazcık sayfam durağan olabilir ama üniversiteye yeni başladım. Yeni öğrenci oldum. Bir ısınma turlarım var. Daha sonrasında bomba gibi geliyorum. Hoşça kalın.